أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استعيذ بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kardeşler, önceki haftalarda Kur'an kıssalarını anlatmaya devam ediyoruz. Son olarak da hatırlarsanız Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssasını anlatmaya başlamıştık. Demiştik ki Maide suresi 27. ve 31. ayetler arasında Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ın iki tane çocuğunun ismini vermeden onların kıssalarını bize anlatıyor. Bundan önce iki tane ders anlatmıştım zaten. Bugün inşallah son Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyla alakalı son bölümü anlatacağım. Bugün bu kıssadan çıkaracağımız ders kardeşler örneklik meselesi. Örneklik. Güzel örnek ve kötü örneğin İslam'da neye tekabül ettiğini Allah izin verirse anlatacağız. Çünkü biz bu kıssaya baktığımız zaman kardeşler bu kıssa iyi örnekle kötü örneğin kıssasıdır aynı zamanda. Peygamber Aleyhisselatü vesselam hem İmam Bukhari hem de Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمِ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا Zulmen öldürülen, haksız yere öldürülen hiçbir insan yoktur ki ilk insanoğlunun üzerine mutlaka onun günahı vardır diyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. لِأَنَّهُ اَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ Çünkü ilk defa insan öldürmeyi ortaya çıkaran, ilk defa insan öldürmeyi işleyen o adamdır diyor. Yani biz bu hadisten anlıyoruz ki kıyamet gününe kadar kim bir adamı öldürürse İslami bir hak olmaksızın onun günahı aynı zamanda Adem'in o kardeşini öldüren çocuğun üzerine de yüklüdür. Çünkü o çocuk ilk defa insan öldürdüğünden dolayı. Hatırlarsanız bir de size buna başka bir örnek vermiştim. Demiştim ki İmam Bukhari ile Müslim şöyle bir hadis rivayet ediyorlar. Diyorlar ki Aleyhisselatü vesselam diyor ki اِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ Şüphesiz ki fitneler olacak. Problemli dönemler gelecek. O dönemlerde ayakta duran kişi, estağfurullah, oturan kişi ayakta duran kişiden daha hayırlıdır. El-qaimu fiha hayrun minel mashi. Ayakta duran adam yürüyen adamdan daha hayırlıdır. Vel-mashi fiha hayrun mine's-sa'i. Yürüyen insan koşan insandan daha hayırlıdır. Men teşerrafe leha testeşrifuhu. Kim o fitnelere başını çıkarırsa, kim o fitnelere kendini arz ederse fitneler onu helak eder diyor Aleyhisselatü vesselam. Bu hadisin İmam Ahmet'te bir de Tirmizi'deki rivayetinde o Peygamberimizin kendisiyle konuştuğu sahabe devam ediyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü اَرَأَيْتَ اِنْ دَخَلَ بَيْتِي وَبَسَطَ اِلَيَّ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِي Ya benim evime girerse fitneyi çıkaran adam beni öldürmek için bana elini uzatırsa ben ne yapayım? Aleyhisselatü vesselam ona dedi ki kun keveledi Adem. Adem'in iki çocuğundan biri gibi ol. Yani kardeşi
kendisine elini uzattığı zaman onu öldürmek için nasıl ki o kardeşine dedi inni ahafullah rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Sen de aynı onun gibi ol ve sana fitne ortamında elini uzatan veya sana fitne ortamında diline uzatana karşı bir karşılık verme dedi Aleyhisselatü vesselam. Bakın size 2 tane hadis söylemiş oldum. 2 hadise dikkat edin. Aleyhisselatü vesselam bir tarafta kötü örneğe bize örnek verdi. Kardeşini haksız yere öldüren adam için. Öbür taraftan fitne ortamında Müslümanların nasıl davranması gerektiğine dair Adem'in diğer oğlunu örnek gösterdiği bu sefer bunu bize söyledi. Bakın kardeşler, bir gün İmam Müslim rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'la beraber Cerir diyor ki Cerir İbni Abdullah, biz Peygamber Aleyhisselatü vesselam'la beraber Medine'de oturuyorduk. Peygamberimizin yanına bir kavim geldi. Onların üzerinde elbise yoktu. Ayaklarında ayakkabı yoktu. Her bir tanesi yünden abalar giymiş haldeydiler. Aleyhisselatü vesselam onların birçoğu Mudar kabilesindendi. Aleyhisselatü vesselam onların üzerinde bulunduğu fakirliği görünce yüzü birden değişiverdi. Yani Peygamber Aleyhisselatü vesselamın yanına insanlar geliyor. Bunlar Müslüman olan insanlar. Fakat fakirlikten ayakkabılar yok. Fakirlikten üzerlerinde elbise yok. Aleyhisselatü vesselam bunu görünce sahabenin tam ifadesini söylüyorum. فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün yüzünün böyle kızardığını, bozardığını, şekilden şekle girdiğini biz gördük diyor. Bu ümmete karşı olan şefkatindendir. Yani bugün biz Müslümanlarda da bulunması gereken fakat maalesef yitirdiğimiz hassasiyetlerden bir tanesidir. Şefkat sahibi olmak. Müslümanların sıkıntılarında, Müslümanların problemlerinde içimizin cız etmesi tabiri caizse. Aleyhisselatü vesselam bu fakirliği görünce yüzü bu şekilde değişti. Sonra içeri girdi diyor. Allahu alem tahmin ediyorum. Yani bu rivayette geçmiyor. Sadaka için onlara bir şeyler vermek için evine girdi. Tabii kendi durumu onlardan çok iyi olmadığı için Aleyhisselatü vesselam tekrardan dışarıya çıktı, Bilal'e emretti. Ey Bilal dedi, bize bir ezan oku, sonra kâmet getir. Bilal ezan okudu, kâmet getirdi, Aleyhisselatü vesselam namaz kıldı ve sonra insanlara hutbe verdi. Hutbe verirken bazı ayetleri okudu, sonra insanları sadakaya teşvik etti. İnsanlardan öylesi vardır ki 1 dinar sadaka eder. İnsanlardan öylesi vardır ki 1 dirhem sadaka eder diye. Ben baktım diyor Ensardan bir tane adam gitti evinden hurma getirmiş. Elinde hurmayla onu taşımaktan da aciz getirdi Aleyhisselatü vesselamın önüne koydu. İnsanlar Ensardan bu şahsın yaptığını görünce herkes evlerine koşup sadaka mallarından getirmeye gittiler. Ve kimisi hurma getirdi, kimisi elbise getirdi. En nihayetinde ben Peygamberimizin önünde 2 tane tepe gibi hurmadan ve elbiseden tepecikler gördüm. Yani herkes getirip hurmasını dökünce, herkes getirip elbiseleri Aleyhisselatü vesselamın önüne atınca ben baktım ki diyor 2 tane tepecik elbiseden ve hurmadan 2 tepecik var. Ve Allah Resulü'nün yüzü sanki altına bulanmış gümüş gibi parlamaya başladı. Yani sahabesinin onun emrettiği şeye icabet ettiklerini görünce, insanların başka insanların problemlerine eğildiğini görünce daha net bir ifadeyle kendi ashabının kalbinde Müslümanlara karşı şefkat olduğunu görünce Aleyhisselatü vesselam o yüzündeki sıkıntı gitti. Onun yerine Aleyhisselatü vesselamın yüzü parıldamaya başladı diyor. Ve dönüp kendi ashabına dedi ki men senne fil İslami sünneten haseneten kana lehu ecruha ve ecru men amile biha ila yevmil kıyameti la yenkusu min ucurihim şey'un. Kim İslam'da güzel bir çığır açarsa, güzel bir sünneti ihya ederse kıyamet gününe kadar hem onun ecrini alır hem de o sünnet ile amel eden insanların ecrini alır ve onların ecirlerinden kesinlikle bir şey eksilmez. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ لَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Ve kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, kötü bir ameli ihya ederse, kötülüğe örnek olursa diyor Aleyhisselatü vesselam, kıyamet gününe kadar hem onun günahını alır, hem de onunla amel eden insanların günahını alır ve onların günahlarından hiçbir şey eksilmez. Öyleyse kardeşler, biz Müslümanların bu kıssadan öğrenmesi gereken şey şudur. İnsan yaşantısında Allah'a kulluk ederken ya iyiliğin örneğidir ya kötülüğün örneğidir. Üçüncüsü yoktur. Yani ya başka insanlar dışarıdan insana baktıkları zaman onun sözlerinde, onun davranışlarından kendilerine hayır örnek alırlar
Onlar da ondan etkilenerekten güzel şeyler yaparlar. Bunun için zaten Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğini söyledik. Yani o insan hem yaptığının ecrini alır, hem de kıyamet gününe kadar ona tabi olan insanların ecrini alır. Veya insan kötü örnektir kardeşler. Dışarıdan gelen insanlar, insanın sözlerinden ve davranışlarından olumsuz yönde etkilenirler. Ve bundan dolayı da kıyamet gününe kadar hem kendi günahını kazanır insan, hem de saptırdığı, kötü örnek olmuş olduğu insanların günahını kazanır. Onun için kendimize şu soruyu sormamız lazım Müslümanlar olarak da. Biz iyi örnek miyiz, yoksa kötü örnek miyiz? Biz geriden gelen insanlara veya gözünü bize dikmiş olan insanlara iyi örnek miyiz, yoksa kötü örnek miyiz diye emin olun ki bize yakışan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak da iyi örnek olmaktır. Bakın kardeşler, insanlar eğitilirken veya insanlar terbiye olurken mutlaka örnek görmeye ihtiyaçları vardır. İnsan mücerret bir takım ayetlerin okunmasıyla, bir takım hadislerin anlatılmasıyla, bazı kitapların Müslümanlara okutulmasıyla eğitim dediğimiz şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bakın Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiğinde kendisinden önce 600 sene boyunca bir örnek yaşamamıştı. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la bir önceki peygamberin arasında 600 senelik bir fetret dönemi var. Bundan ötürü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de baştan sona peygambere kıssalar anlattı. Sırf peygamber örneksiz kalmasın, bir peygamber dahi olsa peygamber örneksiz kalmasın diye Aleyhisselatü Vesselam kıssaları peygambere anlattıkça anlattı. O kadar çok tekrar etti ki Kur'an'da kıssalar artık sanki bir film şeridi gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünün önünde kendisine rehberlik yapacak kardeşleri onun gözünün önünden geçecek kadar Allah Azze ve Celle kıssaları tekrarladı. Ve kıssaları tekrarladıktan sonra da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرٍ. İşte bunlar Allah'ın kendilerini hidayet ettiği insanlardır. Yani peygamberlerden bahsediyor. Ve sen onların hidayetlerine uy ey Muhammed dedi. Tabi burada kullandığı kelime kudve kelimesidir. Kudve Arap lügatında örnek almak demektir. Birini örnek aldığından dolayı ona tabi olmaktır. Yani Allah Azze ve Celle tabiri caizse peygambere şöyle diyor. Ey peygamber, ben sana bu peygamberlerin kıssalarını sen onları örnek alaraktan, onlara uyasın diye sana anlattım diyor. Sahabenin örneği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dı. Düşünün, Peygamberimiz 23 sene boyunca sahabeyi terbiye etti. Fakat vefat ettiği zaman şunun bilincindeydi. Kendisinden sonra yine sahabenin örneğe ihtiyacı vardır. Yani 23 senede Peygamberimizin rahle-i tedrisinde terbiye görseler de, eğitim görseler de Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra mutlaka onlara örnek var. İmam Ahmed ile İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam ashabına dedi ki اِقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِ اَب۪ي بَكْرَ وَعُمَرٍ. Benden sonra iki kişiyi kendinize örnek alın. Benden sonra iki kişiye tabi olun. Ebu Bekir ve Ömer. Yani Aleyhisselatü Vesselam vefat ederken ashabını kardeşler örneksiz bırakmadı. Onlara kendinden sonra sözlerine ve fiillerine bakacakları, kendilerine örnek alacakları insanlar bıraktı. Onun için bugün mesela bizler her birimiz bir şekilde terbiyeciyiz. Yani bazımız hocayız, işte öğrencilerinin terbiyecisiyiz. Bazılarımız babayız, eşinin ve çocuklarının terbiyecisiyiz. Bazılarımız patronuz, işçilerinin terbiyecileriyiz mesela. Bazılarımız bir İslami çalışma içerisindeyiz. Bizden sonra gelen, geriden gelen kardeşlerimizin terbiyecisiyiz. Ama mutlaka her birimiz bir şekilde hayatın içinde birilerini terbiye ediyoruz. Böyle olunca kardeşler, örneklik meselesini doğru anlamda öğrenmemiz lazım. Ve aynı zamanda da hayatımıza geçirmemiz lazım. Çünkü örneksiz eğitim, örneksiz terbiye olmaz. Bu mümkün değildir. Bakın en önemli örneklik liderlerin örnekliğidir. En önemli örneklik liderlerin örnekliğidir. Eğer lider olan insanlar, öncü olan insanlar, insanların önüne geçen insanlar, sözleriyle ve davranışlarıyla insanlara örnek olamazlarsa sadece insanlara zarar verirler. Mücerret konuşmayla, mücerret insanlara bir şeyler anlatmakla insanlara bir şeyler öğretilmez. Fakat insanlar anlattıklarını kendi hayatlarına geçirirlerse o zaman İslam ümmetindeki hayır açığa çıkar. Ümmet kendi öncülerinde hayır gördüğü zaman kendi içlerinde maden gibi bulunan hayrı açığa çıkarmaya başlarlar. Fakat ümmetin öncülerinde hayır biterse, ümmetin öncülerinde hayır kalmazsa ümmetin içindeki hayır var olsa bile açığa çıkması mümkün değildir. Bakın size Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara nasıl örnek olduğuna dair
birkaç tane örnek vereyim. Sonra seleften de örnekler verelim. Sonra kendi vakamıza bakalım. İmam Bukhari ile Müslim Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediyorlar. Enes radıyallahu anh diyor ki كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme اَشْشَعُ النَّاسِ وَاَجْوَدُ النَّاسِ وَاَحْسَنُ النَّاسِ Peygamberimiz insanların en cesaretlisiydi. O insanların en güzeliydi ve o insanların en cömertiydi. Bir gün diyor Medine'de insanlar bir ses duydular ve o sesten dolayı ürktüler. İnsanlar korktular, bir problem yaşadılar ve diyor herkes evinden çıktı, sesin geldiği yöne doğru hareket etmeye başladı. Biz sese doğru giderken aleyhissalatü vesselam dönüyordu. Yani insanlar korktukları, sıkıldıkları o ortamda ne olmuş acaba Medine'de diye evlerinden çıktıklarında yolda Peygamber aleyhissalatü vesselamla karşılaşıyorlar. O gitmiş, anamız babamız ona feda olsun, gitmiş bakmış, sorunu çözmüş, sorunu anlamış. Ondan sonra tekrardan tek başına dönüş yolundayken ashabıyla karşılaşıyor. Bera İbni Azib diyor ki كَانَ اِذَا اِحْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِالنَّبِي İşler kızıştığı zaman, insanlar korkup kaçtığı zaman biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasına saklanırdık. Savaş ortamında ordular karşı karşıya gelmiş, insanlar ürkmüşler. Yani düşmanlar Müslümanlara galebe çalacaklar diyelim. Normalde liderler etbaalarının arkasına saklanırlar. Fakat sahabe aleyhissalatü vesselamın cesaretini bildiğinden dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasına saklanıyor. Biri Bera İbni Azib'e soruyor. Yine bunu İmam Bukhari ile Müslim rivayet ediyor. Ey Bera diyor, siz Huneyn gününde kaçtınız mı? Hani Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerime indirmiş. Ayet-i kerimede Müslümanların Huneyn gününde kaçtığını anlatıyor. Tabiinden biri de Bera'ya soruyor. Hani Kur'an'da böyle bir şey var diyor. Siz Huneyn gününde kaçtınız mı? Bera İbni Azib diyor ki Allah Resulü dışında herkes kaçtı o gün. Allah Resulü dışında herkes kaçtı. Ben Allah Resulüne baktım diyor. Müşrikler onun etrafını kuşatmış ve ona yakınlaşmaya çalışıyorlardı. Allah Resulü katırında bir tarafında Ebu Süfyan İbn Haris, bir tarafında amcası Abbas, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı çekiştiriyorlar. O da bağırıyor. Ene nebiyyun la kezib, ene İbn Abdülmuttalib. Ben peygamberim, yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in oğlu Muhammed'im diye avazının çıktığı kadar bağırıyordu. Düşünün, müşrikler, Müslümanlar kaçınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyorlar. Çünkü onlar da biliyorlar ki bir kavmin lideri düşerse o kavim de düşer. Yani kavmin sancağı kavmin lideridir. Kavmin sancağını düşürürsen kavmi de arkasından beraberinde düşürürsün. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyorlar. Normalde insanlar kaçıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yapması lazım? Beni gizleyin demesi lazım. Beni arıyorlar demesi lazım. Aleyhisselatü Vesselam ashabına cesaret verebilmek için müşriklerin ona hiçbir şey yapamayacağını göstermek adına sesinin çıktığı kadar bağırıyor. Ben peygamberim, yalan yok. Belki anlamazlar Mekkeli müşrikler diye tekrar ediyor. Ben Abdülmuttalib'in oğlu Muhammed'im. Yani ne yapabilirseniz yapın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu sahabenin gözünde bir örnek olaraktan veyahut da bir lider olaraktan sahabenin nasıl davranması gerektiğini, nasıl cesaretli olması gerektiğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara gösteriyor. Bakın kardeşler, bir gün İmam Ahmed Kur'an mahluktur fitnesi çıkıyor. Yani Kur'an mahluk mudur değil midir diye fitneler çıkıyor. İmam Ahmed'i alıyorlar. İmam Ahmed'e soruyorlar. Kur'an mahluk mudur? İmam Ahmed diyor ki Kur'an mahluk değildir. Kur'an mahluk mudur? Kur'an mahluk değildir diyor İmam Ahmed. Me'munun yanına götürüyorlar İmam Ahmed'i. O zamanın halifesi. Me'mun onu imtihan edecek, sorguya çekecek. Ondan sonra ya işkence yapacak veya öldürecek veya serbest bırakacak. İmam Ahmed düşünüyor, ne yapayım? Ebu Cafer el-Enbari İmam Ahmed'in arkadaşlarındandır. Ebu Cafer İmam Ahmed'in yanına geliyor. Esselamu aleyküm diyor. Aleyküm selam diyor. Bak ey Ahmed diyor. Sen bugün insanların önünde insanların imamısın. Ve bütün insanlar senin ağzından çıkacak söze bakıyorlar. Eğer sen bugün Kur'an mahluktur dersen, bütün insanlar seninle beraber Kur'an mahluktur diyecekler. Fakat sen Kur'an mahluktur, mahluk değildir dersen, insanları bu kötü akideden korumuş olacaksın. Ey Ahmet diyor, sen Kur'an mahluktur dersen, Me'mun seni öldürecek. Fakat şunu bil ki Me'mun seni öldürse de öldürmese de günün birinde öleceksin zaten. İmam Ahmed ağlamaya başlıyor. Ve diyor ki ey arkadaşım, söylediklerini bana tekrar et. O tekrar ediyor
İmam Ahmed biraz daha ağlıyor ve o tekrar diyor ey arkadaşım bana söylediklerini tekrar et ve İmam Ahmed ölümü gözüne almak pahasına Me'mun'un karşısına çıkıyor ve Kur'an mahluk değildir diyor. Ve kardeşler bu ümmeti, İslam ümmetini Mu'tezile'nin fitnesinden koruyan şey İmam Ahmed'in o günkü duruşuydu. Eğer İmam Ahmed o gün azimeti değil de ruhsatı almış olsaydı, insanlara Kur'an mahluktur deseydi, belki bizler İslam topraklarında her birimiz Mu'tezile olarak dünyaya gelecektik. Yani itizal akidesi yeryüzünde yayıldığından dolayı bu şekilde dünyaya gelecektik. İmam Buvayti, İmam Şafii'nin öğrencilerindendir. İmam Şafii Mısır'a hicret ettikten sonra orada İmam Buvayti ile tanışıyor. Onu kendisine öğrenci yapıyor ve ona bir şeyler öğretiyor. Hatta bir gün bütün öğrencileriyle beraber otururken İmam Şafii talebesi olan Müzenni'ye bakıyor. Diyor bunun dili çok kuvvetlidir. Şeytan bile bununla tartışsa bu şeytanı susturur. Ondan sonra dönüyor diğer talebesine diyor ki tahmin ediyorum sen hadis uğruna öleceksin. Yani hani hadis talep ederken, hadis için gezerken öleceksin. Dönüp Buvayti'ye bakıyor herhalde diyor sen de zincirler arasında öleceksin. Tabii kimse anlamıyor yani İmam Şafii'nin niye böyle bir şey söylediğini. Aradan yıllar geçiyor İmam Şafii'den vesaire sonra Kur'an mahluktur fitnesinde Mısır'a mektup yazıyorlar. Buvayti diyorlar sözü dinlenen bir adamdır. Buvayti'yi bir imtihan edin bakalım Kur'an mahluktur diyor mu demiyor mu? Buvayti'yi imtihana çekiyorlar. İmam Buvayti diyor ki Kur'an mahluk değildir. Diyorlar ki vali diyor onu bana Bağdat'a yollayın. Mısır'dan Irak'a yani mesafeyi tahmin edin. Ayaklarının üzerinde boynunda demirler, ayağında zincirler ve elleri prangalı bir şekilde ta Mısır'dan Bağdat'a kadar Buvayti'yi götürüyorlar. Ta ki orada onu imtihan edecekler. Belki yoldaki meşakkati görür, ondan sonra vazgeçer diye. Tabi İmam Buvayti yolda giderken bu kıssayı bize rivayet eden adam anlatıyor. Ben diyor Buvayti'ye kulak verdim şunu söylüyordu. Ben bugün insanların imamıyım. Eğer ben yanlış bir söz söylersem bütün insanlar benimle beraber sapıtacaklar. Eğer ben doğru bir söz söylersem bütün insanlar benimle beraber hak üzere olacaklar diye. Ve İmam Buvayti de aynı şekilde zindanlarda şehit edilmesine rağmen zindanda vefat ediyor zaten. Kesinlikle ağzına Kur'an'ın mahluk oluşunu almıyor kardeşler. İmam Ebu Hanife tabi günümüzde mesela biliyorsunuz yani bizim yaşamış olduğumuz toplumda kendilerini Ebu Hanife'nin mezhebine nispet ediyorlar. Fakat ne akide olarak, ne menheç olarak, ne tavır olarak onlarla Ebu Hanife arasında kesinlikle bir alaka yoktur. Halife Mansur Ebu Hanife diyor ki rahmetullahi aleyh bize kadılık yap. Yani o zaman kadılar var, bir de kadı kudat var, kadıların da kadısı var. İmam Ebu Hanife diyor ki ben size kadılık yapmam. Niye diyor Mansur? Çünkü diyor ben kadılığa layık değilim. O da İmam Ebu Hanife diyor ki sen yalan söylüyorsun. Sen kadılığa layık olduğun halde kadılığı reddediyorsun diye. İmam Ebu Hanife diyor ki ey halife eğer ben kadılığa layıksam ve yalan söylüyorsam ki sen de böyle şahitlik ediyorsun zaten yalancıdan kadı olmaz. Yani yalancı bir adamdan kadı olmaz zaten. Yok eğer gerçekten ben kadılığa layık değilsem yani doğru söylüyorsam ehil olmayan bir insanın Müslümanlara kadılık yapması yakışmaz beni bırak. Niye peki İmam Ebu Hanife kadılık yapmıyor kardeşler? Çünkü Emevi devleti zalim bir devlet. İnsanlara zulmediyor. İnsanların mallarını alıyor. İnsanların haklarını gasp ediyor. Alimleri hapse atıyor. Müstakil olaraktan fetva verilmesine müsaade etmiyor. İmam Ebu Hanife bunu bildiği için bakın İmam Ebu Hanife diyor ki eğer ben bunlara kadılık yaparsam bunları meşrulaştırırım. Çünkü ben insanların kendisine örnek aldığı bir adamım. İnsanların fiillerine ve davranışlarına baktığı bir adamım. Diyecekler ki eğer bu devlet zalim olmamış olsaydı, zalim olmuş olsaydı Ebu Hanife bunlara kadılık yapmazdı. Ben bunlara kadılık yapmam. Ve halife onu zindana hapsediyor. Kırbaç attıra en son kırbaççı diyor ki bu bir haftaya çıkmaz. Artık bunun pili bitmek üzere diye İmam Ebu Hanife'yi serbest bırakıyorlar ve İmam Ebu Hanife çok kısa bir zaman sonra zindanda almış olduğu yaralardan ve darbelerden dolayı vefat etmiş oluyor. Onun için kardeşler, bakın bu ümmet olduğu zamanlarda, yani geçmiş zamanı kastediyorum, çünkü öncülerinde hayır vardı. Yani sözleri ve davranışları örnek alınan insanlar, bunun hakkını verdiklerinden dolayı arkalarında da bir ümmet ihya oldu. Aynı sorunları bugün biz de yaşıyoruz. Aynı problemleri bugün biz de yaşıyoruz. Fakat farkındaysanız, ümmetin arasında çok ciddi anlamda bir kıpırdanma, ciddi anlamda bir düzelme ve ihya olma söz konusu değil. Çünkü bugün ümmetin öncülerinde problem olduğundan dolayı.
Yani öne geçen insanlar, biraz önce anlatmış olduğumuz örneklerde olduğu gibi sözleriyle ve davranışlarıyla ümmeti ihya edemediklerinden dolayı ümmet maalesef bir türlü ihya olmuyor. Ümmet ne zaman ihya olacak? Sıkıntı çektiği zaman, öncülerini en önde gördüğü zaman. Bir problem varsa Müslümanların hayatında, o problemi öncelikle o sıkıntıyı kendi öncülerinin hayatlarında gördükleri zaman ümmet ondan sonra kendisini düzeltmeye veyahut da adım atmaya başlar. Fakat öncüler öncü olmak yerine sürekli insanlara tedbirden bahsederlerse, sürekli insanlara saklanmaktan bahsederlerse, erkekliği öğrenmeden insanlara tabiri caizse fistan giymeyi öğretirlerse o zaman elbette ki ümmette bir şey olmaz. Yani ümmete bir kıpırdanma olmaz. Onun için biz Müslümanlara düşen şey kardeşler, kendi önümüzde olan insanları örnek olmaya zorlamaktır. Şimdi burada belki siz diyeceksiniz ben bunu anlattığımda sen bunu bize niye anlatıyorsun? Git bunu öncüleri topla hepsini bir yere. Ondan sonra anlat öncülere, öncüler de adam olsunlar. Madem başta sen, sonra başkaları da adam olsunlar yani diye. Siz bize niye bunu anlatıyorsunuz? Çünkü kardeşler bu biraz da bizimle alakalı bir meseledir. Elbette gönül ister, insanlara örnek olan insanlar önce kendilerini ıslah etsinler, ondan sonra başkalarını ıslah etsinler. Fakat bizler sözüne kulak verdiğimiz insanların veya meclisine gidip oturduk din öğrendiğimiz insanlarda bazı şeylerin ciddiyetini beklersek, onlardan örneklik beklersek ve bunu görmediğimiz zaman da bunu dillendirirsek, yani onlardan ne beklediğimizi onlara söyleyip, bunu dillendirip, bunu yapmadıkları takdirde kendimize öncü edinmeyeceğimizi söylersek, belki Allah Azze ve Celle bizim elimizle öncülerimizin kendine gelmesini sağlar. Yani unutmayın, Ebu Cafer el-Enbari belki de İmam Ahmed'e çok büyük bir iyilik yaptı. Yani biz hani hüsnü zannımızca o olmasa da İmam Ahmed'in o duruşu sergileyeceğine inanıyoruz. Fakat onun tavsiyesi ve İmam Ahmed'in ondan etkilenmesi belki de Allahu alem İmam Ahmed'i imam yapan şey onun arkadaşının ondan beklentisini dile getirmesiydi. Ondan dolayı bizlere düşen şey kardeşler kendimize öncü edineceğimiz insanların sadece konuşmayı bilmesinin yeterli olmadığını bilmektir. Sadece hitabet yapmayı, insanlara bir şeyler anlatmayı becermek bir insanın öne geçmesi için kafi değildir. Onlardan bizi teşvik etmelerini, bizi harekete geçirmelerini beklememiz lazım. Ve bunun için de bize de bir takım görevler düşüyor. Ben de bunu size zaten hatırlatmış oldum. İkinci olarak kardeşler, eski Müslümanların yeni Müslümanlara güzel örnek olması. Eski Müslümanların yeni Müslümanlara güzel örnek olması. Şimdi normalde insan yeni iman ettiği zaman, ilk Müslüman olduğu zaman kardeşler, insanda bir iman var. Yani böyle insanı harekete geçiren, insanı hayra götüren, kötülüklerden alıkoyan bir iman var. Ve insan yeni iman ettiğinde şöyle bir düşünceye kapılıyor. Yani ben hayatımı değiştirdim, tabiri caizse bir eşikten geçtim. Cahiliyede var olan bütün şeyleri terk etmem lazım, yeni bir hayata başlamam lazım diye insan düşünüyor. Tabi bu iman, bu istek insanda bakidir. Fakat ne zamana kadar? Müslümanların ortamına girinceye kadar. Müslümanların ortamına girdikten sonra insanın istekleri şekillenmeye başlıyor. İnsan gerçekten hayırlı bir ortamın içerisine girdiğinde, kendisine örnek olabilecek Müslümanları gördüğünde, insan kardeşler o zaman şey yapıyor. Yani o isteği daha fazla katlanıyor, daha güzel şekilleniyor ve insan hayatında birçok değişiklik yapabiliyor. Fakat eğer insanın girmiş olduğu ortamdaki Müslüman kardeşleri, yani kendisine öncülük yapacak, önceden Müslüman olmuş olanlar, eğer onlarda bir takım problemler ve arızalar varsa, yeni gelen adam da aynı problemlerle, aynı arızalarla şekillenmeye başlıyor. Mesela bir örnek vereyim size inşallah. Diyelim ki bir tane kardeşimiz Müslüman oldu. Müslüman olduğu zaman ilk belki aklına gelen şeylerden bir tanesi işte sigarayı bırakmaktır. Zaten biliyorsunuz hani sigara haram olan bir şeydir. Ve artık neredeyse bu fıtratla biliniyor. Yani bunun için şeriata da gerek yok. Bir insan eğer fıtratını bozmamışsa sigara gibi bir şeye İslam'ın izin vermeyeceğini, müsaade etmeyeceğini zaten bilir. Adam Müslüman oldu diyelim, sigarayı bırakması gerektiğine inanıyor ve kendinde o azmi, o kuvveti de buluyor, o imanı buluyor. Fakat Müslümanların ortamına girdiğinde Müslümanlardan bir tanesinin veya iki tanesinin bu haramı işlediğini gördüğü zaman adam diyor ki ya bu kadar demek ki kendimizi zorlamaya, bu kadar kendimizi sıkmaya gerek yokmuş. Yani Müslüman olan, bizden önce bu davaya giren insanların içerisinde sigara içenler var. Ve o sigara içen miskin, kendi içtiği sigaranın günahını yüklenmekle beraber, kötü örnek olmak suretiyle
örnek olmuş olduğu o Müslümanın günahını da beraberinde üstleniyor. Belki ondan sonra gelecek olan ve o arkadaşının sigara içtiğini görüp de sigarayı terk etmeyecek olan başka bir Müslümanın da aynı zamanda gene bu birinci miskin olduğu gibi günahını yüklenecek. Mesela diyelim ki insanlar Müslüman oluyorlar kardeşler. Müslüman oldukları zaman düşünüyorlar. Adam diyor ki bizi bu cahiliyede en çok tutan, bu cahili değerleri bize aşılayan bizim hayatımızdaki şey neydi? Adam diyor televizyon mesela. Yani evimizde televizyon vardı. Televizyonda izlediğimiz hayatı taklit ettiğimizden dolayı bu hale geldik diyor adam. Bunun farkına varıyor. O zaman ne diyor? Müslüman olduysak öyleyse cahiliyenin kaynağını da hayatımızdan çıkarmamız lazım diye düşünüyor adam. Fakat Müslüman oluyor, belki kendisine tebliğ yapan, kendisini İslam'a kazandıran arkadaşının evine gidiyor. Gittiği evde bakıyor ki televizyon var. Hatta onun evindeki diyelim şu kadarsa bizimki en son model almış. Misal böyle büyük şekilli bir televizyon. Adam düşünüyor yani eğer bu yanlış bir şey olmuş olsa, bu gerçekten böyle çok çirkin bir şey olmuş olsa benim İslam'ıma ve hidayetime vesile olan adam kendi evinde böyle bir şey bulundurmaz, kendi çoluk çocuğuna bunu izlettirmezdi diye. Ve beraberinde tabii şöyle bir tip çıkıyor ortaya kardeşler. Gerçekten ilginç bir tip çıkıyor. Kafa yapısı olarak Müslüman, yani Müslüman olduğunu söylüyor. Fakat cahiliyede, onu cahiliyede tutan bütün unsurlar hayatında var adamın. Yani hem Müslümanların safında duruyor, hem de cahiliyede onun cahiliyesini besleyen ne kadar kötülük varsa aynı zamanda adamın hayatında mevcut bir şekilde adam yaşıyor. Tabii bu adamın işleyeceği o günden sonraki bütün günahlar maalesef ona bu anlamda kötü örnek olan Müslümanın da aynı zamanda hanesine beraberinde yazılıyor. Bakın kardeşler mesela yeni Müslüman olan insanlarda gerçekten bir azim vardır. Gerçekten bir ciddiyet vardır. Mesela bu insanlar İslam'a girdiklerinde bu dava için bir şeyler yapmak isterler. İslam için adım atmak isterler. Fakat dediğimiz gibi bu Müslümanların ortamlarına girdikleri zaman şekillenmeye başlar. Yani Müslümanların ortamlarına girdiklerinde kendi kardeşlerinde bu azmi, bu ciddiyeti gördüklerinde bu ister istemez onlara da yansıyor. Yani bunun örneğini nasıl verebiliriz? Sahabenin hayatından buna örnek verebiliriz. Yeni Müslüman olan bir insan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde nasıl o kadar hızlı bir dönemde bütün cahiliyesini elinin tersiyle ittiği gibi aynı zamanda bütün güzellikleri de hayatına geçirebiliyordu? Çünkü bu imanla beraber bu azim zaten Allah vergisidir. Allah Azze ve Celle veriyor. Sahabenin içine girdiği zaman bakıyordu ki kendilerini İslam davasına adamış, her biri birer edep timsali olan, verilen emirlere itaat etmek için tabiri caizse başlarının üzerinde kuş varmış gibi bekleyen insanlar görüyordu. Bu insanları görünce Allah'ın da imanla beraber onlara vermiş olduğu o azim beraberinde iyice pekişiyordu ve çok kısa bir zamanda ortaya eğitilmiş, çok kısa zamanda ortaya yetişmiş bir Müslüman portresi çıkabiliyordu. Günümüzde peki niye böyle bir şey yok kardeşler? Çünkü insanlar iman ediyorlar. Evet o azmi kendilerinde buluyorlar. Fakat maalesef Müslümanların arasına girdikleri zaman böyle bir azim, böyle bir enerji, böyle bir adanmışlık görmedikleri zaman ister istemez bu azimle beraberinde zamanla beraber pörsüyor. Onun için yani biz mesela şu anda diyelim ki hepimiz bir İslam davasının içerisindeyiz ve farkındaysanız her gün yeni Müslümanlar katılıyor aramıza. Yani dün olmayan kardeşlerimiz bugün aramızdalar ve bu insanlar eskileri örnek alıyorlar. Yani bir gün önce Müslüman olmuş olan her Müslüman kendinden sonra gelen kardeşlerinin örneği olduğunu bilmek zorundadır. Ve önünde iki tane yol vardır. Ya davranışlarıyla, sözleriyle o kardeşlerine örnek olur ve onların yaptığı bütün hayırlardan da beraberinde ecir alır. Veyahut da kötü bir örnek olur. Yani insanların azmini, insanların imanını, insanların şevkini söndüren bir konumda bulunur ve insanlara zarar vermiş olur. Tabii ki bize yakışan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olaraktan birincisi olmaktır. Tabii bu da kardeşler biraz şey istiyor. Tabiri caizse biraz mücadele istiyor. Yani İmam Evzai'nin bir sözünü hatırladım, onu anlatayım size. Biz kendi arkadaşlarımızla kendi aramızda eğlenirdik diyor. Ne zaman ki insanlar bize gözlerini dikmeye başladı, neredeyse gülmeyi dahi kendimize haram kılacaktır. Estağfurullah. Neredeyse tebessüm etmeyi dahi kendimize haram kılacaktık diyor. Tekrar ediyorum. Biz arkadaşlarla kendi aramızda eğlenirdik. Bunu İmam Evzai söylüyor. Ne zaman ki insanlar gözlerini bize dikti, yani bizi kendilerine örnek almaya başladı, neredeyse tebessümü dahi kendimize haram kılacaktık diyor. Yani selef normal yaşantılarını sürdürürken belli bir seviyeye geldikten sonra birilerinin onlara gözlerini dikip onları kendilerine örnek aldıklarını gördükten sonra
davranışlarını ve tutumlarını değiştirmeye başlıyorlar. Daha bir ciddiyetle, daha bir azimle, daha bir mücadeleyle yaşamaya çalışıyorlar ki insanlara güzel örnek olsunlar. Aynısı bizim için de geçerli kardeşler. Biraz önce söylediğim gibi şu anda burada bulunan her Müslüman kardeşimiz yarın Müslüman olacak veya belli bir zaman sonra Müslümanlara katılacak olan Müslümanların önünde örnektirler ve bu örnekliğin hakkını güzel bir şekilde yerlerine getirmeleri gerekir. Yine mesela kardeşler hayatımızda var olan örneklik sahalarından bir tanesi ki bana sorarsanız sona ertelememe rağmen en önemlisidir. Zaten akıllarda kalsın diye sona erteledim. Yoksa ehemmiyetsiz olduğundan dolayı değil. Anne ve babaların çocuklar üzerindeki örnekliğidir. Anne ve babaların çocuklar üzerindeki örnekliğidir. Biliyorsunuz kardeşler, çocuk üzerinde en büyük etken, çocuğun en ciddi örneği anne ve babadır. Hatta hepinizin bildiği bir hadisle bunu size hatırlatayım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde diyor ki, İmam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği, "Kullu mevludin yuledu alel fıtra." Her çocuk fıtrat üzere doğar. Fıtrat nedir kardeşler? Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle diyor, "Fıtratallahi lleti", o Allah'ın fıtratı ki la tebdile li halqillah, la taghyire li halqillah. Allah'ın yaratmasında değişiklik yoktur. Yani Allah Azze ve Celle her insanı başka bir hadise de peygamberin açıkladığı gibi inni halaktu ibadi hunafa'a kullahum. Bütün kullarımı hanif yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Yani her çocuğu Allah yaratırken İslam fıtratı üzere yaratıyor. Peki çocuklar İslam fıtratı üzerine yaratılmalarına rağmen sonradan çocukları değiştiren şey nedir kardeşler? فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Anne babası onu Yahudileştirir, anne babası onu Hristiyanlaştırır, anne babası onu Mecusileştirir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani anne baba hangi din üzereyse çocuk İslam fıtratı üzere doğmasına rağmen anne babadan etkilendiğinden, anne babayı örnek aldığından dolayı Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirir ve Mecusi olur, Yahudi olur veyahut da Hristiyan olur. Onun için biz neysek kardeşler, bizim çocuklarımız da odur. Biz neysek, bizim çocuklarımız da odur. Yani Abdullah İbni Ömer, kaliteli bir çocuk olması Ömer'in kaliteli olmasından kaynaklanır. Ayşe'nin kaliteli bir kadın olması, babasının kaliteli bir adam olmasından kaynaklanır. Yani biz bugün diyelim ki kendi çocuklarımıza baktığımız zaman, kendi çocuklarımızdan ne görmek istiyorsak kardeşler, önce onu bizim kendi hayatımıza geçirmemiz lazım. Eğer biz yaşamak suretiyle kendi çocuklarımıza örneklik teşkil edebilirsek, Allah'ın izniyle o çocuklarda çok ciddi değişimler, o çocuklarda çok ciddi güzellikler görebiliriz. Fakat biz çocuklarda görmek istediğimiz şeyleri yaşamazsak ve sadece çocuklara yap diye söylersek, karşımızda sadece münafık görürüz. Yani sözüyle özü bir olmayan, bizim yanımızda başka, dışarıda başka olan çocuklar görürüz. Şimdi bizde genelde şöyle bir mantık var maalesef. Anne babalarda, yani toplumsal bir kabul bu. Deniyor ki anne babalar çocuklarının sürekli iyiliğini ister. Burası eyvallah. Anne babalar çocukların iyiliğini ister. Fakat diyorlar anne baba yapamadığını çocuğunda görmek ister. Böyle bir şey yok. Anne baba yapamadığını çocuğunda görmek istemeyecek. Anne baba kendi yapamadığını çocuğunda görmek. Biz okumadık çocuklarımız okusun. Yok böyle bir mantık. Biz okumadık çocuklarımız okusun. Biz iyi insan olamadık çocuklarımız iyi insan olsun. Mesela örnek veriyorum, hani bizim toplumda meşhurdur. Baba çocuğuna tokat atar. İşte seni bilmem ne gibi ne der. Kendine de küfreder, çocuğa da küfreder. Ben sana sigara içmeyeceksin demedim mi ulan der. Çocuğu döver, 5 dakika sonra da para verir, git bana bir paket sigara al der. Yani çocuğu dövdükten sonra 5 dakika sonra da çocuğa para verir, git bana bir paket sigara al der. Veyahut da çocuğu döverken kendi leş gibi sigara kokuyordur. Veyahut da o çocuğu döver, anne de arkadan bağırır. Dikkat et külü yere dökme der. Hani hareket ettiği zaman kül yere döküldüğünden dolayı dikkat et külü yere dökme der. Şimdi bu baba bu çocuktan ne bekliyor? Bu çocuğun sigara içmemesini bekliyor. Çocuk peki ne oluyor? Çocukta bir münafık tiplemesi çıkıyor. Yani evde sigara içmeyen, anne babasının yanında böyle görünen, fakat dışarıya çıktığı zaman işte sigara içen veya çok daha kötü davranışlarda bulunan çocuk portresi çıkıyor ortaya. Onun için kardeşler, anne babaların mutlaka çocuklarında görmek istedikleri şeyleri bir örneklik olarak kendi hayatlarına sokmaları gerekir. Mesela ben bununla alakalı bazı vakada yaşamış olduğumuz örnekler söyleyeceğim inşallah. Tabii çok örnek verilebilir. Fakat ben kendi gördüğüm, yaşadığım şeyleri örnek vereceğim. Mesela diyelim ki Müslüman bir baba veya anne çocuklarının iyi birer Müslüman olmasını istiyor.
sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyor çocuklarından. Hani mesela bugün hepiniz çocuklarınızı eğitim kurumlarına gönderiyorsunuz. Çocuklarınıza bir takım eğitim programları yapıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Size sorsam, bana diyeceksiniz ki çocuklarımız iyi birer birey olsunlar, Allah'a kul olsunlar, Müslümanlara hizmet etsinler diye. Şimdi diyelim ki babanın akşam dersi var veyahut da annenin dersi var. Misal, bu bir sorumluluk. Yani onların hayatında var olan İslami bir sorumluluk. Saat 9'da dersin olduğunu düşünelim. Saat 8'i 45 geçiyor, daha baba yerinde uzanıyor. Misal. Saat 8'i 50 geçe apar topar yerinden fırlıyor. İşte bir tane poşetin içine bulursa bir şeyleri tıkıştırıyor. Bir tane kalem, bir tane kitap, bir tane defter. Ondan sonra işte anne baba çocuklar soruyor hani hayırdır ne bu acele? Saat 9'da dersim var 10 dakika kaldı yetişmem lazım diye. Şimdi biz bu çocuktan ne bekliyoruz abiler? Biz bekliyoruz ki bu çocuk İslam davasına dört elle yapışan, sorumluluklarını yerine getiren. Bu çocuk aynı senin gibi gevşek, aynı senin gibi gereksiz bir çocuk olacak garantisini ben sana veriyorum. Yani böyle davranan bir baba varsa eğer evinde ben ona garantisini veriyorum, teminatını veriyorum. Sen nasıl işe yaramaz gevşek bir adamsan, sen nasıl Allah'ın sana tanıdığı nimetlerin farkında değilsen, sen nasıl nankör bir adamsan, Allah sana hidayet etmesine rağmen, hidayetle beraber senin önünde İslam'a hizmet edeceğin, sorumluluk alanları açmasına rağmen sen buna nankörlük ediyorsun. Emin ol ki senin çocuğun da hem Rabbine, hem Müslümanlara, hem de sana karşı nankör olacak. Niye? Sen belki ona bir takım imkanlar sundun ama örneklik olaraktan ona bunu gösteremediğinden dolayı senin çocuğundan bunu beklemen zaten abestir. Mesela kardeşler örnek veriyorum. Bugün diyelim ki bizler çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Çocuklarımızı yetiştirdiğimiz zaman işte tabii ki ev eğitimi bir yere kadar. Ondan sonra ev dışındaki eğitim süreci başlıyor. Fakat Müslümanların birçoğunun çocuğu diyelim eğitim kurumlarında barınamıyor. Yani işte arkadaşlarıyla anlaşamadığından ötürü, işte sorumluluklara riayet edemediğinden ötürü, sürekli problem çıkardığından ötürü eğitim hayatına devam edemiyor. Ve anne baba çocuğu suçluyor. Yani biz diyor bu çocuğa bu kadar imkan sağladık, işte ben daha fazla çalışıyorum, bu daha güzel bir şekilde okusun, işte medreseye gitsin, Kur'an ezberlesin, Arapça öğrensin fakat benim oğlum yapamıyor diye. Şimdi bakın kardeşler, kendi rahatına düşkün olan bir adamın, kendi rahatına düşkün olan bir annenin, çocuklarının rahatlarını elinin tersiyle itip Allah yolunda bir şeyler yapması ve bir şeyler öğrenmesi mümkün değildir. Yani anne ve baba evde çok fazla rahatlarına düşkünlerse, dünyayla çok fazla hemhal iseler, tabi burada rahatlıktan şunu anlamayın ha kardeşler, yani rahatlıktan kastım köşklerde, kasırlarda oturmak, işte bir tane yazlık, bir tane kışlık araba bulunmak, yatlar, katlar sahibi olmak bu değildir. Yani fakir bir adam da kendi evinin içinde göstermiş olduğu rahat tavırlarla, umursamaz tavırlarla, lakayt tavırlarla o da lakayttır, o da gevşektir aynı zamanda. Zengin kendi şartları içinde lakayttır, fakir kendi şartları içerisinde lakayttır. Böyle bir çocuğun kuralların, kaidelerin bulunduğu bir yerde, sorumlulukların bulunduğu bir yerde, uykusundan fedakarlık ederek, yiyeceğinden fedakarlık ederek, giyeceğinden fedakarlık ederek çocuğun bir eğitim kurumunda bulunması mümkün değildir. Eğer bulunabiliyorsa bu Allah'ın rahmetidir. Fakat umumen söylüyorum böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Mesela bir baba çocuklarından saygı bekler. İster ki çocukları ona saygı göstersin, sözünü dinlesin. Bunun için çocuklara öğretilecek hiçbir şey yoktur. Kendi babanıza saygı gösterdiğiniz zaman zaten çocuğunuz da size saygı gösterir. Yani sizin çocuğa kitap okutturmanıza, ahlak dersleri yapmanıza gerek yoktur. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Ben babama hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Onun önünde ayağımı uzatmadım. İçeri girdiği zaman yerinde oturmadım. Hiçbir zaman ondan izin almadan odanın dışına çıkmadım. Misal, fakat babam bana bunları yap oğlum demedi. Çünkü babam kendi babasına bunu yaptığından dolayı ben kendi çocukluğumdan beri babamdan bunu gördüğümden kimsenin bana sözlü bir mesaj vermesine gerek yok. Babaya yapılması gereken, babaya gösterilmesi gereken saygı budur diye. Ben çocuğumda aynısını bekliyorsam, aynısını görmek istiyorsam benim çocuğuma bir hoca olarak önüne kitaplar açıp, işte önüne defterler açıp çocuğuma babaya saygı, büyüye saygı bunu öğretmeme gerek yok. Babamdan gördüğümü babama yaparsam Allah'ın izniyle benim çocuklarım da aynısını bana yapacaklardır. Veya kardeşler mesela bir anne diyelim. Anneler örnek veriyorum çocuklarından ne bekliyorlar? Çocuklarından anlayış ve saygı bekliyorlar. Hani hepimiz takdir ediyoruz. Mesela annelerin işi gerçekten zor. Yani bir taraftan evin işleri, bir taraftan kocanın işleri, bir taraftan çocukların problemi çok.
Annelerin sıkıntısı gerçekten büyük. Allah Azze ve Celle yardım etsin. Anneler de çocuklarından anlayış bekliyorlar. Böyle uslu, akıllı, edepli çocuklar bekliyorlar. Fakat annelerin çocuklarından bunu bekleyebilmesi için annelerin önce bunu babaya göstermesi gerekir. Çünkü anne için evde otorite babadır. Çocuk için evde otorite annedir. Anne kendi için otoriteye saygısızlık yapıyor ve anlayış göstermiyorsa annenin çocukları da kendileri için otorite olan anneye saygı göstermeleri mümkün değildir. Yani onun için annelerimiz çocuklarından bir şeyler beklerken bunu kocalarına göstermek suretiyle çocuklarına öğretmeleri lazım. Edep, saygı, söz dinleme, itaat, izin alma. Yani mesela anne bekler ki çocuklar evin içinde yaptıkları şeylerde anneden izin alsınlar ki anne bilsin evin içinde ne oluyor diye. Ama annenin bunu yapabilmesi için kocanın arkasından iş çevirmemesi lazım. Yani kocasının arkasından iş çeviren, ondan izinsiz iş yapan ve geçen derslerde de hatırlarsanız söylemiştim. Bizim toplumumuzda bu marifet diye biliniyor. Hani bir kadın kocasını eğer arkasından iş çevirebiliyorsa hani bu iyi kadın, şatır kadın diyorlar buna. İşini bilen kadın diyorlar. Tabi İslam'a göre bu kadın naşize olan bir kadındır. Yani kendisine nafaka verilmesinin vacip olmadığı, kendisine ev ihtiyacının karşılanmasının vacip olmadığı, kocanın dilerse terk edebileceği bir kadındır. Yani İslam'ın kesinlikle övdüğü veyahut da hoş görmüş olduğu bir şey değildir. Onun için annelerimiz bunu çocuklarından bekliyorlarsa zikrettiğimiz şeyleri kocalarına göstermek suretiyle bunu çocuklarına öğretebilirler. Ama bunu sadece sözle çocuklarından beklerlerse emin olun kardeşler, örnekliğin kendisine eşlik etmemiş olduğu sözler sadece insanları münafıklığa götürür. Yani bunu hiç unutmayın. Nerede olursa olsun, ister bu bir cemaatte olsun, ister iş yerinde olsun, ister bu bir ailede olsun, yani düzenin ve dirliğin sağlanması gereken yerlerde eğer verilen talimatlara, istenilen taleplere örneklik eşlik etmiyorsa bu sadece ve sadece insanları ikiyüzlülüğe ve sadece insanları münafıklığa götürür. Ondan dolayı benim başta kendi nefsime tavsiyem, sonra siz kardeşlerime tavsiyem, örnek olmamız gereken yerlerde güzel örnek olmak suretiyle hem örnekliğimizin ecrini alalım, hem de bizi taklit eden ve bizim örnekliğimizle güzelliği hayatına geçiren insanların kıyamet gününe kadar yapmış oldukları şeylerin ecirlerini alalım. Allah'a sığınalım ve sakınalım ki kötü örneklik gösterip de hem onun günahını kazanmak hem de bizi kendisine örnek alan insanların kıyamet gününe kadar günahlarını üstlenmekten de aynı zamanda Allah Azze ve Celle'ye sığınalım. Allah Azze ve Celle başta beni, sonra da sizleri, kardeşlerimi sözün en doğrusunu dinlemeyi, anlamayı, yaşamayı ve bunun üzerine ölmeyi nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri burada taati üzerine bir arada topladığı gibi kıyamet gününde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında bizleri bir arada toplasın. Allah Azze ve Celle bizi hayra muvaffak kıldığı gibi bizleri cennetine ve rızasına da muvaffak kılsın. Allah yeryüzünün doğusunda ve batısında İslam için mücadele eden, Allah'ın kelimesini yüceltmek isteyen kardeşlerimize yardım etsin. Kafirlerin onların aleyhine kurmuş olduğu tuzakları kafirlerin boynuna geçirsin. İslam davası için mücadele eden Müslümanların arasındaki gönül soğukluklarını, kırgınlıkları gidersin. Kalpleri birbirine ısındırsın. Ve Allah Azze ve Celle'den tekrar temennim bizleri burada bir arada topladığı gibi kıyamet gününde de Peygamberimizin sancağında ve Firdevs cennetlerinde bir araya toplasın. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Yukarıya da aynı zamanda zaten yukarı için söylüyorum. Haberin olsun abi. Şimdi inşallah yani her zamanki gibi bir 15 dakika ara vereceğiz. Sonra ikinci dersimize başlayacağız ama herkes buradayken bazı kardeşler kalkıyor veya bazı ablalar birinci dersten sonra bir hatırlatmada bulunacağım inşallah. Şimdi ben ilk bu derslere başladığımız zaman şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki buraya gelirken çocuklarınızı getirmeyin yanınızda. Yani özellikle küçük çocuklarınızı yanınızda getirmeyin diye söylemiştim. Gerekçe olarak da şunu söylemiştim. Demiştim şimdi bugün pazar. Ve pazar günü insanlar uyuyorlar biliyorsunuz. Ve biz dersi erken yapıyoruz. Yani saat 9'da yapıyoruz. Çocuklar da rahat durmadıklarından ötürü yani sonuçta ablalar şu anda mesela bir apartmanın 1. katında gibiler.
Çocuklar gürültü yaptığı zaman ister istemez ses üst katlara veyahut da yan taraflara gidiyor. Demiştim size, yani eğer çocuklardan dolayı bir şikayet olursa ve böyle bir hayır durursa buna sebebiyet verenler de bunun vebalini yüklenirler. Yani hani zaten bahane arıyorlar. Yani bazı şeyleri durdurabilmek için adamlar zaten bahane arıyorlar. Bir de bir şikayet olduğu zaman veyahut da bir rahatsızlık ifade edildiği zaman şu hayır belki de bu ortamdan Allah Azze ve Celle bizi men edecek. Onun için demiştim ki bu birinci sebep, çocuklarımızı getirmeyelim diye. Zaten bu hafta şikayet de etmişler. Yani en üst katta oturuyor ev sahibimiz normalde. Yani o gelmiş, tabii iyi niyetle bunu söylemiş. Demiş hani Allah rızası için yani bu çocuklara dikkat edin. Çünkü biz en üstte olmamıza rağmen çocukların sesi en üst kata kadar geliyor. Yani böyle olunca ara katlar da bundan rahatsızdır ve uyuyamıyoruz diye bir şikayette bulunmuşlar. Şimdi ben bunu defaten tekrar ettim. Dedim işte çocuklarımızı getirmeyelim. İkinci bir sebep daha söyledim. Dedim ki insanlar buraya ders dinlemeye geliyorlar. Sizin çocuklarınızı dinlemeye gelmiyorlar. Şimdi çocuklar biliyorsunuz rahat durmuyorlar. Çocuklar oyun oynuyorlar. Tabii çocuklara engel olma gibi bir hakkımız da yok. Yani çocuk oynayacak. Çocuğu Allah oynamak için yaratmış zaten. Bu sefer insanların dikkati dağıldığı zaman, yani bu da bir vebaldir aynı zamanda. Çünkü siz bir insanı ilimden veyahut da öğrenmesi gereken vaazdan alıkoyduğunuz zaman bu bir vebaldir. Ve siz de bunun vebaline ortaksınız dedik. Hatta bir öneri de sunduk. Dedim ki yani özellikle sözümüzün para ettikleri için bunu söyledim. Ablaların şikayeti üzerine. Dedim yani normalde bizim ablalarımız bize söylesinler. Biz bir hafta kocalarını evde tutarız, onları getiririz. Bir hafta onlar gelir, ablalar evde dururlar diye. Ve bunun olması gerektiğine dair kısa bir nasihatte de bulundum. Yani bir hafta eşleriniz gelsin, bir hafta siz gelin. Bu şekilde hayırdan mahrum olmayın diye. Zaten birileri, yani bazı kardeşler, ben bunu nasihat sigasıyla söylesem de öyle olması gerektiğini anladıklarını umuyorum zaten. Ama bu arada bizim yaşadığımız sıkıntı şu, dışarıdan gelen kardeşler, hani biz kalplerini kırmak da istemiyoruz. Sürekli bazı şeyleri hatırlatmak da istemiyoruz fakat çocuk getiriyorlar. Şimdi birkaç defa uyardık. Korktuğumuz da başımıza geldi. Şöyle söyleyeyim, haftaya bir tane abla kapının önünde bekleyecek, çocukla gelen ablaları içeriye almayacak. Yani hani haftaya biri geldiği zaman işte ben çocuğu nereye bırakayım gibi bir şey söylemesin. Yani çünkü biz söylemiş olalım, hani bir kişinin maslahatı için bütün Müslümanların bütün Müslümanların maslahatı kenara atılamaz. Bununla ilgili mesela şöyle bir uygulama yapılabilir. Yani birçok mahallede Müslümanlar toplu bir şekilde oturuyorlar. Her yerde 10-15 tane aile var neredeyse. Bazı ablalar öyle yapıyorlar çünkü sırayla çocuklarını birbirlerine emanet edebilirler. Yani her hafta 2 saat bir abla çocuklara bakar, birinin evinde, diğer ablalar derse gelebilirler. Yok çocuğumuzu kimseye bırakamıyor isek eğer, koca çocuğa bakar bu hafta, bir hafta biz geliriz, bu şekilde sıra değiştirir. Ama ben şöyle söyleyeyim inşallah, hani duyanlar da duymayanlara iletirse iyi olur. Burada olmayanlara, normalde gelenlere. Haftaya bacılarımızdan bir tanesi veya abilerimizden bir tanesi çocuk getirirse helallik istemek suretiyle içeriye almayacağız. Sebebini de zaten söylemiş oldum. Hakkınızı helal edin inşallah. 15 dakika sonra ikinci dersimize başlayacağız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.